Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kolay açma tekniği ile bugün sizlere tavada yufka nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 4 su bardağı unu eleyerek uygun bir kaba alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı su, azar azar eklenerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Bu yufkaları yaparken en önemli püf noktalarından bir tanesi hamurun çok iyi bir şekilde yoğrulmasıdır. Hamuru toparladıktan sonra 10-15 dakika pürüzsüz olana kadar yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. İç harcı için bahçeden ıspanak topladım, yıkadım ve temizledim. Ispanağı küçük olacak şekilde doğruyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Son ıspanaklarımı da doğradıktan sonra 2 adet kavrulmuş soğanların üzerine ıspanakları azar azar ekleyerek sulandırmadan kavuralım. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım ve kavurmaya devam edelim. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekledikten sonra karıştıralım ve altını kapatalım, soğumaya bırakalım. Dinlendirdiğimiz hamuru tekrardan tezgah üzerine alarak 5-10 dakika daha yoğuralım. Dört eşit beze olacak şekilde keselim ve yuvarlayalım. Bezeleri bir tepsiye alalım. Üzerine yeteri kadar yağ koyalım. Her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Üzeri kapalı bir şekilde 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeyi tezgah üzerine alalım. Çok az yağ ile yağlayarak hafif bir şekilde oklava yardımıyla açalım. Biraz büyüttükten sonra tekrardan yağ ile yağlayalım. Her tarafına gelecek şekilde. Oklavaya sarmadan iyi bir şekilde yağlanması çok önemli.
Kenardan oklavaya saralım. Biraz çektirelim. Tekrardan saralım. Bu şekilde yufkamızı açalım. Evet, orta kalınlıkta olana kadar sündüre sündüre yufkamızı açalım. Evet, bu kadar incelik yeterli. Oklavaya saralım. 30 santimlik tavayı orta ateşte biraz ısıtalım. Ve yufkayı üzerine alarak saniyeler içinde kurutalım. Kuruttuğumuz tarafı kenara çekerek oklavadan aşağı aşağı yufkayı pişirmeye devam edelim. Kuruyan yufkayı kenara toplayalım ve oklavadan açarak pişirmeye devam edelim. Evet, şöyle alt üst yaparak 1-2 saniye daha pişirmeye devam edelim. Ve kenara alarak soğutmaya bırakalım yufkamızı. Evet, diğer bezeleri de aynı yöntemle açarak pişirmeye devam ediyorum. Bu yufka ile yapılan börekler gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İstediğiniz iç harcı kullanarak istediğiniz böreği hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz yufkaları pişirdikten sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Son yufkamı da pişirmeye devam ediyorum. Evet, yufkamı tezgah üzerine alarak yayıyorum ve soğutmayı bırakıyorum. Evet, yufkalarım artık börek yapmaya hazır. Hazırladığım iç harcı kenarına bolca yayıyorum. Rulo olacak şekilde sarıyorum. Tam orta kısmından keselim. Gül böreği gibi sararak tepsinin orta kısmına alabiliriz artık. Kalan yarım kısmında aynı yöntemle iç harcı koyarak saralım. Sardığım böreğin etrafına sararak
devam ediyorum işlemime. Kalan yufkaları da aynı yöntemle sararak ilk sardığım yufkanın etrafına sarıyorum. En son fırın tepsisine alıyorum. Dilerseniz daha farklı şekillerde yapabilirsiniz bu yufka ile. Üzerine bir adet yumurtayı süt ile çırptım ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Biraz çörek otu serpiyorum. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Nar gibi kızaran böreğimi fırından çıkardım. Sıcak sıcak servise hazırlayalım. Evet, böreğimiz artık yemeğe ikrama hazır. Dilimleyerek servis yapabiliriz. Dışı çıtır çıtır, içi bol ıspanaklı. Gerçekten çok lezzetli bir börek oldu. Bu yufkayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun.